sokak levhalarını boyayan bir tabelacı baba ve temizlik işçisi bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi Muhammed Ali. Cassius Marcellus Clay Jr. onun ilk ismiydi. Louisville, Kentucky'de yoksul ve suç oranı yüksek bir muhitte ailesiyle birlikte hayatını sürdürmeye çalışıyordu. Tek zenginliği ailesinden gördüğü sevgiydi. Ama hayat onu başarı ve şöhret zenginliğiyle de ödüllendirmek için doğru kırılma noktasını bekliyordu. Babası bir gün ona bir hediye almaya karar verdi ve bu o dönemin popüler markalarından olan bir bisikletti. Küçük Cassius bisiklet süren çocuklara özenerek bakıyordu hep. Ve 12 yaşındayken babası onlar için fazlasıyla lüks olan bu hediyeyi oğluna verdi. Bulundukları muhit hırsızlık açısından çok riskli olduğu için küçük Cassius'un bisikletine çok iyi sahip çıkması gerekiyordu. Ama bu 12 yaşındaki bir çocuk için çok ağır bir sorumluluktu. Bir gün bisikletinin arkasına bindirdiği arkadaşı John ile yakın semtlerden birindeki bir panayıra gitmişlerdi. Bedava mısır ve sosis dağıtan palyaçonun önünde biraz fazla zaman geçirmişlerdi. O kalabalığın içinde de yabancı iki çocuğun bisikleti alıp kaçtığını fark ettiklerinde de ellerinden bir şey gelmeyecek kadar uzaktaydılar. Gözyaşlarıyla ve büyük bir öfke içinde karakola gitmişlerdi. Onlarla alakadar olan polis memuru Joe aynı zamanda bir boksördü. Küçük Cassius hırsızları kendisi cezalandırmak istiyordu ve bu her halinden belliydi. Bu öfkeyi fark eden memur Joe, eğer nasıl dövüşüleceğini öğrenirseniz sizden korkarlar ve bir daha başınıza böyle bir şey gelmez şeklindeki cümlesiyle bir kıvılcım ateşlemişti. İşte o günden sonra Muhammed Ali'yi meydana getiren büyük süreç başlamıştı. Boks sporuna yeni bir stil getiren, rakiplerine oldukça ters gelen ve yenilgi nedir bilmeyen bir efsane haline gelmişti. Boks tarzı gibi aldığı kararlar da içinde bulunduğu sosyal yapıya göre son derece radikaldi. Müslüman olup adını Muhammed Ali olarak değiştirmişti. Devlet politikalarını korkusuzca eleştirip sivil itaatsizlik bile başlatabiliyordu. O artık kıtalar arası üne sahip bir şampiyon ve fenomendi. Do you have a bodyguard? No. You don't? I got one bodyguard. He has no eyes, though he sees. He has no ears, though he hears. He remembers everything with the aid of mind and memory. When he wishes to create a thing, he just orders it to be and it comes into existence. But this order is not conveyed in words which takes a tongue to form it, or which sound carries ears. He hears the secrets of those under quiet thoughts. He stops those who's that? That's God. Oh, he's my bodyguard. He's your bodyguard. Pek çok kişinin hayatına dokunmuştu. Ama öyle bir gece vardı ki rakibiyle birlikte hiç fark etmeden bambaşka bir hayat öyküsüne ilham olacaklardı. Tarih 24 Mart 1975'ti. Formunun zirvesindeki Muhammed Ali'nin karşısında hiç şans tanınmayan ve büyük ihtimal ilk birkaç round içinde knockout olacağı düşünülen Chuck Wepner vardı. Ama bu maç hiç de beklenildiği gibi geçmiyordu. 8 round boyunca kayda değer bir aksiyon yaşanmayan maçı Wepner iyi götürüyordu. Bu bile fazlasıyla şaşırtıcıyken 9. roundda maçın ilk kayda değer hareketi yine Wepner'dan gelmişti. Muhammed Ali 9. roundda dirençli rakibinden öyle bir kaburga yumruğu almıştı ki kendini yerde bulmuştu. Maçı izleyenler aklını kaçıracak gibi olmuştu. Ama izleyenler arasında öyle bir kişi vardı ki o Wepner'ın attığı yumruktan çıkan şimşekle aydınlanmıştı. Aklı kaçmamış, hatta beyin nöronları birbirleriyle daha sıkı buluşmalar gerçekleştirmeye başlamıştı. O kişi Sylvester Stallone'dan başkası değildi. Bu onun için eşsiz bir ilham anıydı. Maçtan önce kimsenin ciddiye almadığı Wepner birdenbire izleyen kalabalığın favorisi olmuştu. Bu kesinlikle içinde bulunan şartlara rağmen gerçekleşen bir parlayış hikayesiydi. İnsanlar da böylesi bir hikayenin gözleri önünde gerçekleşmesinden büyük heyecan duyuyordu. O güne kadar başarısız ya da vasat sonuçlar veren çabalarla hayatını sürdüren Stallone hemen yeni bir senaryo yazma kararı aldı. O senaryoda dünya sinema tarihine geçecek ve uzun bir seri haline gelecek Rocky'nin senaryosuydu. Maçı 15. roundda Muhammed Ali kazanmıştı ve kariyerinde bir daha asla knockdown olmayacaktı. Başarıları ile olduğu gibi tökezlemesiyle de bir ilham kaynağı olmuştu efsane boksör. I don't know about anyone else, but I really feel it's a privilege to be here tonight, and I'm going to try my best to. But can't you see I'm working? I'm the real Apollo Creed. You stole my script. Put me on the Show me what you can really do. Show me what you can really do. You know my real name, don't you? No, show me. Kid Salami. Show me what you can do. I just gotta say one thing.
I may not win anything here tonight in the form of an Oscar, but I really feel it's an amazing privilege to be standing next to a 100% certified legend, and it's something I want to treasure for the rest of my life. Unbelievable. Thank you. Sylvester Stallone'un karşısına 12 yaşındayken bir memur Joe çıkmamıştı ama 29 yaşında Chuck Wepner ona 9. roundda atmış olduğu yumrukla bir işaret fişeği göndermişti. Maddi imkansızlıklar nedeniyle köpeğini dahi satmak zorunda kalmış Stallone artık hem senarist hem de aktör olarak büyük bir yıldız olacaktı. Peki bu yaşantılar size ne düşündürtüyor? Yorumlarda buluşalım. Videoyu bu noktaya kadar izleyip beğeni ve aboneliklerinizle beni desteklediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Kanalıma davetlisiniz.